Merhaba arkadaşlar, ben Melih Bektaş. Bugün hayatımda önemli bir gün. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Tam bir yıl önce polislikten istifa edip hayatımda yeni bir sayfa açtım. Ve hayalim olan dünya turuna çıktım. Bu süreçte bana çokça sorulan birkaç soru var. Onları cevaplamak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim ki bazen polisle alakalı bir şey paylaştığım zaman bazı insanlar rahatsız oluyor. Ya ben polisliğe 10 yıl hizmet etmişim. 10 yıl vazife yapmışım. Geçmişimin bir parçası olmuş. Bana çok şey öğretmiş, çok şey getirmiş. Hayatımda polislik hiç olmamış gibi davranamam, yaşayamam. O yüzden arkadaşların da rahatsız olmasının bir anlamı yok. Çünkü çoğu insan merak ediyor. Bazı meslektaşlarım mutlu değil. Birçok intihar vakası var. Ve mesleklerini değiştirmek istiyorlar. Kimisi memnun. Umarım onların da ayağına taş değmez. Bu vesileyle de buradan eski meslektaşlarıma da selam söylüyorum. İlk başta cevaplamak istediğim şey, pişman mısın? Bu soru geliyor. Bir yıl oldu arkadaşlar. Takip edenler bilecektir ki bir yılda sanki böyle bir 5 yıl yaşamış gibi anı hatıra biriktirdim. Kendimi mental olarak geliştiğini hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Şimdi neler yaşamadık abi? Gaspa mı uğramadım? Hindistan'da gönüllü mü çalışmadım? Çok lüks yerlerde de kaldım. Çok atıl yerlerde de kaldım. Dağların tepesine çıktım. Sri Lanka'da bir ay maymunla yaşadım. Ormanlarda yabani fillerle kaldım. Uzun soluklu tren yolculukları yaptım. Lokal insanlarla kaldım. Hiç bilmediğim inançlarla karşılaştım. Saygıyı öğrendim. Yani yol beni geliştiriyor. O yüzden ben olayın dolu tarafına bakmak istiyorum. O yüzden şu anlık bir pişmanlığım olmadı ki yani bu gasp olayı ciddi bir olaydı, Malezya'da yaşadığım. Ona rağmen hala şu anda yolculuğumu çok şükür devam ettiriyorum. Ve şimdi ikinci soruya geleceğim. İkinci soruda da şey var. İnsanlar maddiyatı soruyor. Yani aslında ilk başta maddiyatı soruyor. Yavaş yavaş yolculuk yapmayı öğrenmeye başladım. Yani mesela şu anda kaldığım yer bir işbirliği anlaşmasıyla konakladığım bir yer. Daha önceki videolarımda bunu hep bahsetmiştim. Yani 3 tane giderim var zaten. İşte ulaşım, konaklama, yemek. Yani ulaşımı mümkün olduğu kadar toplu taşıma, işte otostop, yürüyerek, konaklamayı mümkün olduğu kadar işbirlikleri, çadır, couchsurfing gibi fırsatları değerlendiriyorum. Tabii bunlar bir anda olmadı. Bugün deseniz ki ya ben memuriyetten istifa edip böyle bir yolculuğa çıkacağım. Hiçbir şey sizin için kolay olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki benim için de kolay olmadı ama ya arkadaşlar konfor alanımı o kadar çok terk ettim ki yani her yerde kalabilirim, her yerde barınabilirim. Eskiden aman şunsuz yapamam dediğim şeyler şu anda benim için çok kolay bir aşamaya geldi. O yüzden gözümde hiç korkmuyorum. Dünya çok global bir hale geldi. Şu anda Türkiye devletlerindeyim. Burada birçok Türk'le karşılaştım ve her insana da soruyorum. Onların tecrübelerinden faydalanıyorum. Aslında gözümde büyüttüğüm kadar da değilmiş. Birçok iş imkanı var. Sadece şurada soru şu. Bana yine en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Abi ne yapabilirim? Ne yapabiliriz filan. Abi bunu en iyi sen biliyorsun. Çünkü ben de yola çıktığım zaman düşünüyordum ne yapabilirim? Kabiliyetlerimle, becerilerimle. İşte video çekiyorum, edit yapıyorum, enstrüman çalıyorum, İngilizcem var. Egzersiz yapıyorum, spor yapıyorum. İnsanlarla iletişimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani iletişim becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Network yani bağlantılar kurmaya çalışıyorum. İnsanlara bir şey sağladığınız zaman onlar da size bunun karşılığında bir şey veriyor. Adamın reklamını yapıyorum. Adam diyor ki ya sen benim sosyal medyada görünürlüğümü arttırdın. O yüzden ben de sana bunun karşılığında ücretsiz bir tur düzenliyorum. Veyahut da konaklama veriyorum. Veyahut da gel bu süreçte benim restoranımda yemek ihtiyacını karşıla. Bunları yaptıkça baktım ki tamam ya yani basit. Kendini geliştir. Karşı tarafa bir şey sun ve ihtiyacın olan şeyi alarak yoluna devam et. Orada da şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bu zamana kadar bana hep şey öğretildi. Yani böyle çalış abi parayı kazan. Parayı kazandıktan sonra bir şekilde harcarsın. Amaçsız bir kazanma. Yani nereye kadar gideceğim böyle? Ve çünkü para kazanmam için de zamanımı vermem, emeğimi vermem gerekiyor. Bunun dengesini bulmak gerekiyor. Yolda yakalamaya çalışıyorum. Turlar düzenledim. İnsanlar talepte bulunuyor. Diyor ki beni buraya gezdirir misin? Dil bilmiyorum, coğrafya bilmiyorum. Bana rehberlik yapar mısın? Okey diyorum. Hem ben seyahat ediyorum hem de karşı tarafa bir şey sunuyorum. Bu dengede yol akıyor. Yani bu da ikinci sorunun cevabı olsun. Nasıl geçiyorum? Bu şekilde dostlar. Takip edenler zaten sosyal medyada, YouTube'da bileceklerdir. Yani ne yapıyorsam paylaşıyorum. Otostop çektiğimi de paylaşıyorum. Çok zor şartlarda kaldığımı da paylaşıyorum. Yani toz pembe bir şey sunamam. Çünkü bu bir realite. Yani ben o yüzden kimseye dünyayı gezin falan demiyorum abi. Herkes bu işin altından kalkamaz. Çok insan bu şekilde istifa edip sonra tekrar geri döndü. YouTube'a başladı. Büyük heveslerle başladı. Eğer yoldan zaten keyif almıyorsa bir insan diyorum ki abi kesinlikle başlama. Hayal kırıklığına uğrarsın. Mutlu olacağım, huzurlu olacağım derken hatta daha da fazla huzursuz olursun, mutsuz olursun. O yüzden körü körüne de gitmemek gerekiyor. Tamamen planlı programlı da bazen olmuyor, işlemiyor. Çünkü bizim dışımızda da bir şeyler gelişebiliyor. Bazen kapılar açılıyor, bazen kapılar kapanıyor. Yolun da zaten güzelliği bu. Yani bakın bugün buradayım, yarın nerede kalacağımla alakalı hiçbir fikrim yok.
Yarın ne yiyeceğimle alakalı hiçbir fikrim yok. Ama yarın farklı bir ülkeye gideceğim buradan. Karadan geçeceğim, otostopla geçeceğim. Sınırda bir problem olacak mı? Hiç umurumda değil. Olmazsa yani zaman benim. Giderim farklı bir yere. Veyahut da farklı bir şekilde geçmeye çalışırım. Mücadele ederim. Baktım olmuyor, zorlamam. Dönerim. Yani bu esneklik bana o kadar böyle şey kattı ki. Yani bunu yaşadığım için pişman değilim. Çünkü zaman sanki hepsi elimde. Ben istediğim kadar verebiliyorum yani. Abi bana işte 3 kuruşluk zaman veriyorum. 3 kuruş alıyorum. O 3 kuruşla 5 gün geçiriyorum. Bu şekilde akıyor. Bunların yanına bana sorulan bir diğer soru. Abi istifa etmeden gezemem mi? Abi gezebilirsiniz. Yine bazı arkadaşlar diyor ki abi ücretsiz izin alsaydın. Evet, ücretsiz izin alsaydım ki aldım zaten. Bu her kurumda farklı. Şimdi polis arkadaşlar bilecektir yani. Polis gittiği zaman ücretsiz izin istiyorum ben kardeşim. 5 yılı tamamladım. 1 yıl ücretsiz izin hakkım var. Mazeret belirtmeksizin bunu alabilirim dediği zaman alamaz. Çünkü gerçekten efor sarf etmesi gerekiyor. O eforun izleyenler ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor. Sağa sola yazdım, dilekçe yazdım vesaire yaptım. Ona rağmen 1 yıl istedim. Dedim ki herhalde alırım artık ya. Yani çünkü yasal hakkım, bütün şartları sağlıyorum. Ona rağmen 3 ay aldım ki o 3 ayda da gittim Güney Amerika'da. Hayatımın en uzun soluklu ilk seyahatimi yapmıştım. Memurdum ücretsiz izinde. Böyle bir yolculuğa çıkmıştım. İstifa etmeden de seyahat edilebilir. Diğer kurumlarda çalışan arkadaşlar biraz daha kolay alıyorlar. Var yani öğretmen arkadaşlarım var. Onlar ücretsiz alıp Amerika'ya gidiyorlar. Deniyorlar. Olmazsa geri gelip tekrar başlıyorlar ki bir parantez için polislikte öyle geri başlayıp geri dönüp başlamak kolay değil. Kağıtta yazıyor ama uygulamada kolay olmayan şeyler. Onu da göz önünde bulundurursanız sizin için iyi olacaktır. Dostlar ben bunun yanında zaten Türkiye'deyken de çok geziyordum. Yani geceden çıkıyordum, geziyordum. Senelik izinlerimde geziyordum. Yani hangi boşluk varsa onu dibine kadar kullanıyordum yani. Çünkü kafama da çok koymuştum. Ya ben istifa edeceğim diyordum. Sadece şartların olgunlaşmasını bekledim. Son dakika bir gol yedim. Onu da burada cevaplayayım. Yeşil pasaportla alakalı soru geliyor. Dostlar ben normalde mesleğe başladığım zaman 8 yılı tamamlayan, işte dışarıdan da üniversite okuyan bir kişi şart görevinde yaptıysa 3'ün birine düşüp yeşil pasaportu alabiliyordu. Ama maalesef kanun değişti. Ben 11 PMO'yum. Bizim devrelerimizin birkaç gün erken başlayanı alabildi. İşte mail iznini falan kullanan biraz geç başlayan alamadı. Mahkemeye başvurdu. Red geldi. Yani ben en son 4'ün birindeydim ve dedim ki beklemek istemiyorum. Beklemeyeceğim dedim. Tabii ki yeşil pasaportun çok avantajı var. Ben bunu böyle tercih ettim. Şimdilik pişmanlığını da yaşamıyorum. Şu anda hiç başvuruda bulunmadım. O coğrafyaya da gitmedim. Bir gün gitmek istersem artık farklı yollarla gidebilirim. Ya da gitmek istersem tabii ki. Benim bildiğim kadarıyla yeşil pasaport hak kazanıldıktan sonra geri alınmıyor. Yanlış biliyorsam düzeltebilirsiniz. Tabii bekleyen arkadaşlar yeşil pasaport avantajını kullanabilirler seyahat etmek için. Büyük kolaylık sağlayacaktır. Ama bordo pasaportla da gidebileceğiniz birçok ülke var. Ben dediğim gibi şu anda Orta Asya'dayım. İlk defa Orta Asya'ya geldim ve gerçekten takip ediyorsanız müthiş anılar biriktirdim ya. Bu coğrafyaya tekrar gelmek istiyorum. Birçok arkadaşım beraber gidelim dedi. Onlar için bir kez daha geleceğim. Bir kez yaşamak yetmiyor. Bütün bu şeyleri Melih Bektaş yazarak Instagram'dan bulup takip edebilirsiniz. Orada zaten detaylı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. İnsanın hayatı algılamasını etkileyecek belli aktiviteler vardır. Belli yaşam tarzları vardır. Bunlardan bir tanesi de seyahat etmektir. Okumuş hangi insanla karşılaşırsanız dünyayı gezmek sizin algılarınızı komple değiştirecektir. Ön yargılarınızı yıkacaktır. Ötekiyi sevebileceksinizdir. Yani bu tarzda yani ayrı bir video çeksem böyle 15-20 dakikalık bir video çıkabilir yani seyahatin bana kattıklarıyla alakalı. Ama dediğim gibi her insanın seyahat etme metodu farklı. Kimi insan çok konforlu bir alanda seyahat etmek istiyor. Kimisi biraz daha esnek oluyor. Bir gün hiç unutmam. Hindistan'da bir hostelde oturuyoruz. Bir tane İtalyan, bir tane Arjantinli gezgin var. Konu bağımlılıklar ve seyahat giderlerine geldi. Çocuk dedi ki ya ne kadar harcıyorsunuz abi dedi hani aylık. Ben dedim ki işte aylık 150 dolar harcıyorum. Ne demek dedi ya 150 dolar. Çünkü Arjantinli 300 dolar harcıyor. Ötekisi de 1000 dolar harcıyorum diyor. Ama şöyle adamın o kadar çok tabusu var ki kafasında yani diyor ki ben güne kahve içmeden başlayamam. Ben her akşam Tekno Club'a gitmeden duramam. Ben her akşam bunu içmeden uyuyamam. Yani bu böyle olunca ister istemez harcaması var. Birçok gideri var. Ama benim mutlu olduğum şeyler biraz daha gün batımı, yüzmek, surf yapmak ki onların da dediğim gibi nasıl metotları var ücretsiz bir şekilde yapabiliyorum. Ya beni mutlu eden şeyler materyal değil yani. Metanın biraz daha ötesinde. O yüzden ben belki biraz daha ekonomik gezebiliyorum. Tabii ki bu 150 dolarlık giderlerin içerisinde yurt dışına çıkış girişlerim
şey değil. Yani oradan bir ülkeye çıkıyorsun. En yakın ülke diyelim 50 dolara bilet bulabiliyorsunuz. 100 dolara bilet bulabiliyorsunuz. Farklı yere gidiyorsunuz. Asya'da özellikle bu giderler çok uygun oluyor. Ve gezmek isteyenler için güzel bir başlangıç olabilir Asya. O yüzden Asya'yı tavsiye edebilirim. Tayland olur, Bali olur. Bu coğrafya hem ekonomik hem dilinizi geliştirebilirsiniz hem de farklı bir ülkede olduğunuzu hissedebilirsiniz. Dostlar bunun yanında ben biraz yolun bana getirdiklerinden bahsetmek istiyorum. Yola başlamadan önce her insanda olduğu gibi yani biraz kaygım vardı. Ya Melih ne yapacaksın? 10 yıl çalıştın, 10 yılın yani ister işe git ister gitme. Ayın 15'inde o para sana yatıyor. Kendini çok geliştirmene gerek yok. Yani stabil bir şekilde git. Hayatını idame ettirecek bir zekaya sahip ol. Bir beceriye sahip ol. Hayat akıyor gidiyor. Ama benim hayattan beklentilerimle karşılamıyordu. Çünkü zamanımın birçoğunu mesleğime verdiğim için geriye zaman kalmıyordu. Geri kalan zamanda da böyle çok koşturmak ve telaşeyle bir şeyler yapabiliyordum. O da bir yerden sonra şeye dönüyor. Yapmak için yapıyorsun. Onu yaptım bunu yaptım ama geliyorsun perişansın. Uyku düzenin yok. Uyuman gereken saatte uyanıksın. O konulara çok girmek istemiyorum. Girersek çünkü çıkamayız. Ama hayatımda yaşadığım her şeyin bana bir değer kattığını düşünüyorum. Ve olayın pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Negatiften uzaklaşmaya çalışıyorum. Etrafımdaki İnsanlar şu anda hep gezgin insanlar ve algılayış biçimleri çok farklı. Hayata sadece işte biriktirmek veyahut da hayvani ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelmiyorlar. Bir bakıyorsun bir tanesi bir işin ucundan tutmuş insanlığa bir katkı sağlamaya çalışıyor. Kendi ülkesine bir katkı sağlamaya çalışıyor. Bir temsiliyet aynı zamanda. Herkes kendi kültürünü taşıyor. Bu kültürler ya bir kazanın içerisinde kaynıyor. Herkes bir şey katıyor. Ben de o yüzden öğrenmeye çalışıyorum kendi kültürümü, örfümü, adetimi. Yani bunun kullanılabilir olanını da yaşayıp yaşatmaya çalışıyorum kendimce. Başkasına da dikte etmiyorum. Partizanca savunmuyorum. Çünkü dünyayı gezdikçe bir ton ve dünyayı gezdikçe birçok farklı insanın yaşadığını, mutlu mesut olduğunu görüyorsun. O yüzden zorla güzellik olmuyor arkadaşlar. Dünyada yalnız değiliz. Eğer biz güzel bir şekilde yaşarsak başka insanlar zaten bizim hal dilimizden onu algılayıp, onu yorumlayıp almak istiyorlarsa alıyorlar. Almak istemiyorlarsa almıyorlar. Merak eden soruyor. Dilin döndüğünce anlatıyorsun. Geçen gün Instagram'da bir video paylaştım. Enstrümanımla geziyorum. Çok profesyonel çalamasam da insanlara Neşet Ertaş'tan bahsediyorum. Aşık Veysel'den bahsediyorum. Türkülerin hikayelerini anlatmaya çalışıyorum. Yani bu da beni mutlu ediyor ya. Başkası için bunun bir maddi bir kaynağı, bir geliri yok. Biliyorum ama manevi tatminler ortaya giriyor burada. Manevi zevkler. O hazzı da yaşayınca insan mutlu oluyor işte kendince. Ve onu o şekilde sürdürmeye çalışıyor. Hızlı bir konuşma oldu. Çok konuştum. Bir yılın anısına arkaya böyle bir video bırakmak istedim. Yol güzel akıyor. Kapılar açılıyor. Teslimiyetle yürüyorum yaşadıklarımdan sonra. Ve telaş yok. Kaygı yok. Her şey olacak. Ya olmuş olan olmuştur gibi yaşıyorum. O da beni rahatlatıyor. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bir başkasının gömleği size olmayabilir. Ben de kendi gömleğimi bulmaya çalışıyorum dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.